Arkadaşlar selamun aleyküm. Uyanış Büyük Selçuklu dizimizin geçtiğimiz bölümünde büyük sırrın açılması ile Selçuklu Hanedanı mensuplarının iç kargaşasına dönüşecek olayların yanı sıra Hasan Sabbah tarafından ele geçirilen Selamzar şehrini geri almak için şehre gizliden giren Melik Tapar ve Sencer Hasan Sabbah'a yakalandı. Melik Tapar ve Sencer Bey nasıl kurtulacak ve Selamzar şehri geri alınabilecek mi? Diğer taraftan yıllar önce Taht Savaşı mücadelesinde babasının Nizamülmülk'ün oyunları ile öldürüldüğünü iddia eden Melikşah'ın amcaoğlu Turanşah Hacı'yı ele geçirmişti ve Sultan Melikşah'a da karşı gelmişti. Peki Hacı ölecek mi? Önümüzdeki hafta dizimiz yayınlanacak mı? Zübeyde Hatun'un çıkacak dediği gizli savaşa Zübeyde Hatun hangi önlemlerini alacak? Nizamülmülk'ün saraydan uzaklaştırılması ile eline fırsat geçen Tacilmülk ne yapacak? Sultan Melikşah'ın pençesi Ali, Selamzar'da Melik Tapar ve Sencer Bey'e yardım edebilecek mi? Arkadaşlar dizimizde son 2 bölümdür gelişen hadiseler, dizimizde yeni bir hikayenin başlayacağı ve bambaşka maceralara sahne olacağının işaretidir. Yeni hikayede en başta Turanşah ve Tekiş Bey'in Selçuklu tahtı için bir ardına yaptığı oyunları Sultan Melikşah'ı zorlayacağı benziyor. Bu analiz videomuzda da dizimizin yeni bölümü hakkında en çok merak edilen konulara birbiriyle bağlantılı konular halinde sizler için hazırladım. Tüm merak ettiğiniz konulara cevap bulacağınız analiz videomuzu ilerletmeden izlemeye çalışınız lütfen. Sultan Melikşah büyük sırrın açılması ile başrolünün hayatta olduğunu bilip söylemeyenlere karşı sitemini kendi içine bir izdivaya çekilmesine yol açmıştı. Fakat devlet işleri bu tür şahsi meseleleri beklemeyeceğini, başrol Hatun'un temsili mezarı başında sitem ederken Selamzar'da Batiniler tarafından şehit edilen bir askerin eşi ve kızları gelip Melikşah'ın kendine gelmesini sağladı ve Sultan Melikşah acilen Batiniler tarafından işgal edilen şehri geri alıp esir tutulan askerleri de kurtarmak için saldırı emri vermiştir. Lakin saldırıdan daha önceden haberdar olan amcaoğlu Turanşah Nizamülmülk'ü esir alıp öldürmekle tehdit ederken Sultan Melikşah'ın da Selamzar'a saldırı yapmasını durdurmak veya oyalamak için de olabilir. Çünkü Turanşah Tekiş Bey ile hareket etmektedir. Tekiş Bey ise Hasan Sabbah ile işbirliği içindedir. Malum Tekiş Bey kendisi de son bölümde bizzat ağzıyla demişti. Selamzar'ı alacağım, Melikşah'ın itibarını sarsacağım. Melik Tapar ve Sencer'i Hasan Sabbah'ın elinden kurulan oyun neticesinde Tekiş Bey kurtarabilir. Ve Melikşah oğullarını dahi kurtaracak takati yoktur mesajı ahaliye vermek isteyebilir. Hacı Nizamülmülk nasıl kurtulacak derseniz bence o kadar büyük bir savaşla değil de Melikşah'ın sözleriyle kurtulacağını da düşünüyorum. Çünkü Turanşah'ın şimdilik asıl hedefi Nizamülmülk değil. Asıl hedef Melikşah. Melikşah'ın Selamzar şehrine yetişmemesi için onu oyalamak istemektedir. Arkadaşlar belki de önümüzdeki bölüm Melik Beryaruk'un dizimize bir efsane giriş yapması için hazırlanmış bir hikaye olabilir. Son bölüm son sahnedeki olaylar. Keza bölüm içinde Zübeyde Hatun da bize bir spoiler vermiş olabilir arkadaşlar. Sırrın açılması ile gizli bir savaşın çıkacağını ve bu savaşın herkesi yakacağını söylemişti. Durum böyle olunca Zübeyde Hatun Sultan Melikşah'ın bu vaziyette doğru kararlar veremeyeceğini düşünüp Zübeyde Hatun oğlu Beryaruk'a durumu anlatıp saraya çağırtmış olabilir ve Beryaruk ayağının tozu ile güçlü bir giriş yaparak ilk önce kardeşlerini Batinilerin elinden kurtarıp Selamzar'ı da alarak sonra da babası ve Nizamülmülk'ü kurtarıp Turanşah'ı da öldürebilir. Melik Beryaruk karakterini senarist seyirciye sevdirmek için taht varisliğine yakışır bir giriş yapması için hem böyle bir giriş yaparsa seyircinin gözünde itibar artmış olduğu gibi kardeşlerinin gözünde de itibarı artmış olarak gösterilebilir. Lakin ne olursa olsun Sultan Melikşah'ın bir an önce Hacı Nizamülmülk'ü affedip görevinin başına döndürmesi lazım. Keza sarayda Nizamülmülk'ün yokluğunu fırsat bilen Tacilmülk, Hacı makamına geçmesi demek, devletin tüm sırlarının Batinilere gitmesi demektir. Hatta Selamzar şehrine yapılan saldırının haberini önceden Hasan Sabbah'a verip Tapar ve Sencer Bey'in yakalanmasında bile dahli olmuş olabilir. Evet arkadaşlar en çok merak ettiğimiz diğer bir konu ise dizimizden sonra neden ön izleme tanıtım verilmedi? Dizimiz haftaya yayında olacak mı? Başrol oyuncularından Sencer Bey karakterini canlandıran Ekin Koç'un korona testi pozitif çıktığı için şu an için oyuncu ve bazı set çalışanına izin verilmiştir.
Fakat son sahnede Hasan Sabbah'ın elinde esir olan Sencer Bey gizli bir yerde esir tutuluyor olarak da Sencer gösterilmeden önümüzdeki bölüm devam edilebilir diye de düşünmüştük. Lakin fragman verilmemesinden anladık ki önümüzdeki hafta dizimiz yoktur diye geçtiğimiz analiz videolarımızda vurgulayarak söylemiştik. Son olarak yapımcı Emre Konuk tarafından da yapılan açıklamada bu hafta dizimizin yayında olmayacağı resmen duyurulmuş oldu. Uyanış Büyük Selçuklu dizimiz hakkında yaşanacak gelişmelerden ve detaylı analiz videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.